Merhaba arkadaşlar. Bugün Düzce'de bulunan ve Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias antik kentindeyiz. Keyifli seyirler. Düzce merkezden Akçakoca'ya giderken 8. kilometrede inanılmaz büyüklükte bir antik kent sizi karşılıyor. Dönemin Batı Karadeniz'deki en büyük kenti olan Prusias Adhypim. Burada yürütülen kazı çalışmalarında toprağın altından zengin mimarisi ve yapıları ile inanılmaz büyüklükteki bir antik kentin olduğu anlaşılıyor. Başlangıçta Hipios olarak adlandırılan yerleşimin adı daha sonra Kieros olarak değiştirilmiştir. Bitinya Kralı 1. Prusias tarafından ele geçirildikten sonra adı Prusias olarak değiştirilir. Ancak Bitinya bölgesinde Prusya adında bir kent olması nedeniyle yerleşimin Prusias, Adhypim yani Hypim Nehri üzerindeki Prusias olarak anılmaya başlandı. Bitinya'nın son kralı 3. Nikomedes kendine bağlı toprakların M.Ö. 74'te Roma İmparatorluğu'na bağlanmasını vasiyet eder. Kent bu vasiyet üzerine Roma egemenliğine geçer. İmparatorluğun merkezinden doğuya giden ana yollardan biri üzerinde yer alan yerleşim Kuzey Karadeniz'e yakın konumuyla gelişmiş ve zenginleşmiştir. Şehir, Roma döneminde 2. yüzyıla kadar 3 kat büyümüştür. 3 Roma İmparatoru Hadrian Caracalla ve Elagabalus Küçük Asya'daki bu şehri ziyaret etti. Vespasian'ın saltanatından hemen sonra, dış politikada Roma'ya bağımlı kalmasına rağmen, şehir iç işlerinde özerk hale geldi ve kendi paralarını bastı. Milattan sonra 5. yüzyılın başlarında şehir yeni kurulan Geç Roma eyaleti Honorias'ın bir parçası oldu ve milattan sonra 451 yılından sonra zenginliğini kaybetti. Konrad'daki antik tiyatro, kentin en iyi korunmuş anıtsal yapısı olarak bir dağın eteklerinde kurulu olan bu tarihi yerleşim yerinin üst teraslarında, güneydeki Düzce Ovası'na hakim vaziyette bir yamaca dayanıyor. Tiyatronun konumu, seyircileri hava akımından koruyacak şekilde güneye güneşe ve ışığa göre yapılmış. Çift diazomalı, 3 kavealı olduğu düşünülen tiyatro, kavealara açılan 2 adet simetrik tonozlu girişe sahip. Geçiş dönemi özellikleri gösteren bu tiyatro, Helenistik örneklere göre daha zarif ve zengin bir görünüm sergiler. Yapı malzemesi olarak monolit mermer kullanılan tiyatronun kavea kısmı geç Helenistik döneme uzanıyor. Sahne bölümünde yer alan yazıtlı bloğun Profesör Doktor Mustafa Adak tarafından okunup aktarıldığına göre sahne binası inşasının milattan sonra 130 yılında tamamlandığını biliniyor. Aynı yazıttan bu tiyatronun dönemin Roma İmparatoru Hadrianus'a adandığı anlaşılıyor. Sahnenin dış yüzünde 2 kemerli pencere ve 1 kemerli kapı, sağlam bir şekilde duruyor. 2013 yılından itibaren Konuralp Müzesi ile Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, kazı çalışmalarını sürdürüyor.
1998 yılında çıkarılan Roma dönemine ait iki önemli taban döşemesinden Orpheus mozaiğidir. Diğer önemli taban döşemesinden Yunan mitolojisi kahramanı Akilleus ve annesi Thetis'e ait bir sahnenin yer aldığı taban döşemesinin bir bölümünün de konservasyonu tamamlandı ve aynı salonda diğer mozaikle birlikte sergileniyor. Şehir merkezinin güneyinde, Düzce'den gelen ana caddenin sağında antik tiyatroya uzanan dar bir yol üzerinde bulunan ve Atlı Kapı adı ile anılan bir kapı bulunuyor. Sokağa da adını veren Atlı Kapı'nın ikinci defa kullanılmış olan mahal taştan büyük bir lentosu bulunuyor. Üzerinde at tasviri ve Yunanca bir kitabe bulunan taşın bir Prusyas vatandaşı tarafından annesine mezar kitabesi olarak yapıldığı sanılıyor. Surlar buradan itibaren bir süre daha güneydoğu istikametine doğru devam ediyor ve kare şeklinde bir kule ile son buluyor. Kare duvarları birbiri üzerine konan kitabeli sunaklar, kaideler, tiyatroya ait oturma kademeleri ve büyük bloklarla yapılmış. Doğu Roma dönemine ait olan surların büyük bir kısmı yarı yarıya toprak altında kalmış. Toprak üstünde bulunanlar ise ya evlere temel taşı olarak ya da bahçe duvarı gibi çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Diğer tarafta şehrin yüksek kısmında, Akropol'de, Osmanlı dönemine ait surlar bulunuyor. Tikye heykeli. Bu eser 1931 yılında yapılan kazılarda çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen ve orada teşhir edilen Tikye heykeli, Konuralp Müzesi'nin en değerli eserlerinden biri. Antik Roma kentine ait eserlerin korunmasını sağlamak ve sergilemek amacıyla yapımına başlanan Konuralp Müzesi 1993 yılında ziyarete açıldı. Konuralp Müzesi'nde 1825 adet arkeolojik, 456 adet etnografik ve 3837 adet sikke olmak üzere toplam 6118 adet eser bulunuyor. Bu eserler müze bahçesi, arkeoloji, etnografya ve taş eserler salonları ile sikke bölümünde sergileniyor. Müze bahçesinde tamamı Konuralp'te çıkarılan ve Roma dönemine ait mimari parçalar, mezar sitelleri, lahit sütun ve sütun başlıkları bulunuyor. Arkeoloji salonundaki eserler ise Neolitik, Eski Tunç, Helenistik ve Roma dönemlerine ait. Bunlar arasında pişmiş toprak, bronz ve cam eserlerin değişik fonksiyon ve türdeki örnekleri yer alıyor. Aynı salonda Konuralp yakınlarındaki Çavuşlar köyünde ele geçirilen mezar buluntuları da görülebilir.
Müzenin etnografya salonunda yakın geçmişimize ait 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı dönemine ait kıyafet, ev eşyası ve silahlardan oluşan eserler sergileniyor. Taş eserler salonunda ise Prusias kentine ait olan mermerden çeşitli heykel ve mimari parçalar bulunuyor. Sikke bölümünde de Girek şehirleri Roma imparatorları ve Osmanlı padişahlarına ait altın, gümüş ve bronz sikkeler kronolojik olarak sergileniyor. Müze bakımda olduğu için içine giremedik. Milattan önce 74 yılında Roma İmparatorluğu idaresinde olan kentte, 3 kemerli ve 10 metre boyunda Roma Köprüsü bulunuyor. Türkiye'nin ayakta kalmış Roma dönemi köprülerinden en sağlam durumda olanıdır. Su kemerleri, bugün Kemerkasım Köyü olarak bilinen yerden, antik kentine su taşımak amacıyla inşa edilmiş. Günümüze kalan izlerini ise, antik tiyatronun üst kısmında mahalle içinde, bir kısmını da Kemerkasım Köyü'nde görmek mümkün. Kentin su sistemine ait su kemerleri kalıntıları, suyun kente uzak bir mesafeden taşındığını kanıtlar nitelikte. Kaynaklara göre su kemerlerinin yapımı için milattan sonra 2. yüzyılın başlarında ise Domitius Illianus kente su getirilmesi için maddi destek sağlamış. Milattan sonra 3. yüzyılda da kentin aristokratlarından Gavinius Sacerdos yardımda bulunmuş. Konuralp beldesi Akropolü'nde bulunan su kemerlerinden bugüne 11 iyi ayakta kalmış bulunuyor. Prusias'ta bir yazıttan yola çıkılarak kentte bir stadyumun varlığı ise belgelenmiş durumda, ancak bu yapının kent planındaki yeri bilinmiyor. Prusias'ta gimnasyum yapısının varlığı da yine yazıtlarla kanıtlı. Ancak yapının yeri ve planı hakkında bilimsel çalışmalar henüz yapılmış değil. Ayrıca yazıtlarda bir de agoradan söz ediliyor ve agoranın inşası ve onarımı için parasal katkıda bulunan kişiler olduğu belirtiliyor. Prusya'da varlığı bilinen, ancak planı ve yeri tespit edilemeyen kamu yapılarından bir diğeri de hamam. Prusyaslı Iulius Gabinius Sacerdos'un oğlu için dikilen onur yazıtında kentteki Domitius hamamından söz ediliyor. Akçakoca yolu kenarında antik köprünün bulunduğu yerin karşısından başlayarak Hamam Sokağı'na kadar devam ediyor. Evlerin bahçelerinde kalan surların bir kısmı bugün evlerin temeli veya bahçe duvarları içerisinde yer alıyor.
Mevcut sur kalıntılarının yaklaşık 200 metre kadarı ise korunmuş durumda. Bu duvarların örgüsünde çok sayıda devşirme malzeme ve yazıtlı taşlar görülür. Sur kalıntılarının, got akınlarına karşın alınmış önlemlerin bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Müze bahçesinde Prusias ad Hypim antik kentinde gün ışığına çıkan, büyük mimari parçalar, sütunlar, bomoslar, ostotekler, şehir yasası yazıtları, pitoslar ve mezar sitelleri sergileniyor. Kentin doğusunda bulunmuş diş sırası rozet ve kasetlerle süslü mimari bloklar ve milattan sonra 2. yüzyıla ait bir yüzü gorgo, diğer yüzü bitki motifleriyle işlenmiş kompozit tarzda sütun başlıkları, Prusias ad Hypim'un zengin tarihine işaret eder. Müze bahçesindeki eserlerin en görkemlilerinden biri de mermerden yapılmış, milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen büyük lahit. Bu lahit antik kentin batısındaki nekropolün bulunduğu tepecikte, 1937 yılında bulundu. Lahitin uzun yüzüne kabartma olarak öküz başlarının taşıdığı çelenklerin işlendiği görülür. Lahitin alt kısmına ise domuz, aslan, kartal ve balıkçı kuşları resmedilmiş. Bahçede yer alan eserlerin bir kısmını da adak yazıtları oluşturur. Bunlar Prusias kenti için iyi şeyler yapmış önemli kişileri onurlandırma veya ölülerin arkasından onları şereflendirmek için dikilmiş övgü yazıtları olarak tespit edildi. Arkeoloji salonundaki eserler Neolitik, Eski Tunç, Helenistik ve Roma dönemlerine tarihleniyor. Pişmiş toprak, bronz ve cam eserlerin değişik fonksiyon ve türdeki örneklerini burada görmek mümkün. Aynı salonda Konuralp yakınlarındaki Çavuşlar köyünden çıkarılan mezar buluntuları da sergileniyor. Düzce'ye bağlı Konuralp'te 1323 yılında şehri Romalılardan alan Konuralp Bey'in türbesi yer alıyor. Bugün yeni bir yapı gibi görünen türbenin içinde 3 mezardan birinin de Konuralp Bey'in yakınlarından Ali Hamza'ya ait olduğu biliniyor.